Girişte beni kalabalık bir grup durdurdu. Dedi ki sen buraya giremezsin dedi. Senin için güvenli değil dedi. Sebebini sordum. Dedi ki burada Taliban yok. Onların kontrolünde değil. Buralar hala karışık arkadaşlar. Taliban yönetimini destekleyen var, seven de var, sevmeyen de var gördüğünüz üzere. En zor işleri yapıp en az para kazanan insanların yaşadığı bir gecekondu burası arkadaşlar. 10 sene, asıl soru şu. 10 sene nasıl yakalanmadın? Abi sen 2 sene Türkiye'de çalıştın değil mi? 2 sene. 2 sene. 2001. İş bitiyor ya, dükkanı kapatıyorlar, temizliyorlar, orada yatıyorlar. Nerede bulurlarsa. Kalkıyorlar. 1 sene. 1 sene. Kimliği aldıktan sonra 1 sene Evet. her şey bedava. Hastane bedava. Hastane bedava. Başka ne bedava? Bakar mısınız? Yol yok, bir şey yok. Afganistan'ın başkenti Kabil'den herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Kabil şehri ayaklarımızın altında. Afganistan'ın başkentindeyiz. Taliban yönetimindeki Kabil şehrini gezeceğiz bu videoda. Ama çok ilginç bir yerde videoya başladım. Burayı sizlere göstermek istedim ve manzarayı göstermek istedim. Şu an bulunduğumuz bu mahalle De Afgan olarak geçiyormuş. Gecekondu burası. Yoksul insanların yaşadığı bir yer. Zaten evleri görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ağırlıklı olarak kerpiç evler görüyoruz burada. Aşağıda bu mahallenin girişi, farklı noktaları var. Ben şu kısımdan geldim. Orada bir otopark görüyorsunuz. O kısımdan geldim. Mahallenin girişine geldim. Burayı gezmek istedim. Burası ilginç bir mahalle çünkü Taliban'ın kontrolünde değilmiş burası. Kendi haline bırakmışlar burayı. Girişte beni kalabalık bir grup durdurdu. Dedi ki sen buraya giremezsin dedi. Senin için güvenli değil dedi. Sebebini sordum. Dedi ki burada Taliban yok. Onların kontrolünde değil. Onların kontrolünde olsa güvenli bir şekilde gezebilirsin. Problem olmaz dediler ve uyuşturucu trafiği varmış burada. Onlar kontrol ediyormuş bu mahalleyi. Birazcık sıkıntılı bir bölgeymiş. O yüzden beni çıkarmak istemediler. Ben 5-6 dakika dil döktüm. En sonunda da bu abiyle tanıştım. Dedi ki ben dedi götüreceğim onu. Hiç problem yok. Ben burada varken ona kimse bir şey yapamaz dedi. Bu kardeşim de sağ olsun bize eşlik etti. Onlar olmasa beni bırakmıyorlardı yukarı. Yani dedim ki ben sorumluluğu alıyorum. Tek başıma gezerim, hiç problem olmaz. Başıma bir şey gelirse de kabul dedim. Yine de bırakmadılar beni. Bayağı bir tane abi hatta şiddetli itiraz etti. Benim iyiliğim için tabii ki. Bu abi ve bu kardeş sağ olsunlar. Onlar eşlik ettiler bana. Bir kısmına kadar geldik. Buradan yukarı çıkmayacağız. Şöyle sizlere mahalleyi göstermek istiyorum ve Kabil manzarasını bir yandan da göstermek istiyorum. Aha burada da abimizin eşekleri geliyor. Sıpalar geliyor, sıpalar. Ne taşıyor abi? Taş, toprak taşıyor. Reg. İnşaatta mı kullanacak bunu? Selamünaleyküm abi. Selam. Çetori. Neresi? Huvem. Yukarı mı? Tamam hadi gel gidelim bakalım. Buradan çıkmayacağız dediler ama Hadi. çıkalım bakalım çıkabildiğimiz kadar. Abi sen 2 sene Türkiye'de çalıştın değil mi? 2 sene. 2 sene. 2001. 2001. Oo bayağı olmuş sen gideri. Abi Türkçe biliyor diye ben şu an buradayım bu arada. O beni anlamasa çıkamıyordum buraya. Buraya hiç turist gelmiyor mu abi? Buraya turist gelmez mi? Geldi Çin geldi. Ha Çinliler burada. Tamam onlar iş yapmak için geliyor. USA geldi burada. Evet Amerika'da geldi işgale. Ya, evet. İşgale geldiler. Hatta Japon da geldi. Evet. Yani abinin dedikleri turist değil burada. Buradan para kazanmak isteyen, işgal etmek isteyen güçler. Hala şeyin peşinde ya. Belki bu videoyu ben paylaştığımda daha bir gelişme olur. Bagram üstünü istiyor Trump. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Taliban vermez orayı. Çıkmıyor mu abi bunlar? Burada çok turist geldi. Kabil'e mi? Kabil'e turist geliyor evet. Mahalleye gelmiyor ama. İran geldi. İran geldi ha. Bir yandan sizlere mahalleyi de göstermek istiyorum. İran da gelmiş buraya arkadaşlar. Bir yandan sizlere mahalleyi de göstermek istiyorum. Kabil'de bir mahalle yaşamı, gecekondu yaşamı da görelim istiyorum. Muhakkak buraya gelen bir turist vardır ama birileriyle geziyorlardır. Belki tek başına gelen de vardır. Şans eseri aradan sıyrılıp çıkmıştır bilmiyorum. Benim şansıma böyle bir şey oldu. Bu abilerle, kardeşlerle çıkıyoruz. Bakar mısınız? Yol yok, bir şey yok. Yani aslında bilmiyorum tek tek gelirdim ya. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bana diyorlar ki girişte kendini koruyabilir misin? Dedim sıkıntı olmaz ya, gündüz vakti ne olacak? Dediler bıçak çekerler, silah çekerler. Tehlikeli insan çok, psikopat çok diyor çocuk. İngilizce biliyordu biraz. Dedim bir şey olmaz, ne olacak? Gündüz vakti dedim kim ne yapacak? Yok diyor, tehlikeli, bırakmayız seni diyor. Neyse.
Yani şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla bir şeyle karşılaşmadım. Doğru düzgün insan bile görmedik. Evlere bakar mısınız? Yoksul. Bu taraf da var. Manzara. Aynen, manzara güzel gözüküyor, baksanıza. Yemyeşil ha şehir. Her yeri yeşillendirmişler. Şu tepeye çıkmak istiyordum, işte orada bir nokta var. Şehri komple görüyorsunuz ayaklarınızın altında. Tek de çıkardık, bir şey olmaz, biz nerelere girdik çıktık ya. Nerelere girdik çıktık. Burası bize koymazdı. İşte şehirde en zor işleri yapıp en az para kazanan insanların yaşadığı bir gecekondu burası arkadaşlar. Baksanıza insanların yaşadığı evlere. 3 kuruş para kazanıyorlar. Günde 100-150 Afgani ancak kazanıyorlardır belki. Abi bunlara kira veriyorlar mı? Bu evlere kira verirler mi? Kiraya kaç Afganidir? Kaç Afgani? 3000. 3000 Afgani. 2000. 2000 Afgani. Şu aşağıda gördüğümüz evler 2000-3000 Afgani kirası. Abimizin dediği. Baksana hep çöpler möpler. Az kirası. Evet, normal yani, çünkü imkanlardan bayağı bir uzak yerdeyiz. O yüzden kira da az. Baksana, yol yok, bir şey yok, altyapı yok. Suları da bunlarla sağlıyorlar işte. Su. Su getiriyor, temiz su. Hı hı. Tamamen khana. Kaç Afgani ödersiniz suya? 35 Afgani. 35 Afgani. 35. Bir ay. Ya. Tamam, 35 Afgani bir aylık su mu? Da su. İnşallah abi beni doğru anlamıştır. Tamamen. Bir ay kullanıyorsun, 35 Afgani. 35 Afgani. 3-5. 35. Tamam. 35 Afgani az bir para ama yani anlayabiliyorum bir yandan. Abi, Afganistan'da Ha. Taliban'ı seviyorlar mı? Taliban Hı, seviyorlar mı? seviyorlar ya. Evet. Bunu sormaya, öğrenmeye çalışıyorum. Herkesin fikirlerini almaya çalışıyorum ama tabii kamera önünde gerçek fikirlerini söylemeyenler de var. Kamera açıkken bu konuyu konuşmak istemeyenler de var. Ortada gibi, seven de var, sevmeyen de var. Bunu bilahare yüz yüze gelince mesela daha net konuşuruz. Bayağı da bir çıktık ya. Abiler getirdi beni, sağ olsun. Ahirin Tamam. nokta. Bura tamam. Çıkış noktamız burası. Ona. Baksana. Mahalle aşağıda kaldı hemen. Ta buraya kadar, dağa kadar evleri yapmışlar. Şurası da televizyon kulesi değil mi abi? Çok televizyon. Televizyon kulesi, antenler falan var. Televizyon çok. İşte telekomünikasyon şeyleri, hatları falan. Evet. Oo, gecekondu uzanıyor buraya kadar. Bayağı kalabalık o zaman. Hı hı. Oraya kadar, dur şu uca gideyim de uçtan göstereyim. Aşağıda bir mezarlık var. Hemen şurası, ben net görüyorum. Bir mezarlık var, mescit var. Ta buraya kadar uzanıyor Gecekondu mahallesi. Genelde şey de oluyor. Afganistan'ın farklı bölgelerinden gelip burada çalıştığı yerde konaklayan, kazandığı parayı ailesine gönderen insanlar da çok. Çok güzel. Çok güzel abi. Afganistan çok güzel. Abi vallahi güzel Afganistan ya, ama hali birazcık perişan maalesef. Çok. İnşallah zenginleşir Afganistan. Afganistan. Özgürleşir, zenginleşir. Geliyorlar, tamam mı, Afganistan'ın farklı bölgelerinden. Burada bir restoranda garsonluk yapıyor, aşçılık yapıyor diyelim. Ona konaklayacak bir yer sağlamıyorlar. İş bitiyor ya, dükkanı kapatıyorlar, temizliyorlar, orada yatıyorlar. Nerede bulurlarsa. Kalkıyorlar. İşte tuvaletine orada giriyor. Ortak duşlar var. Gidiyor orada duşunu alıyor filan. Bu şekilde ailesine para gönderen insanlar da var. Gurbete çalışmaya geliyorlar. Ama onun dışında gelip buraya yerleşen de var ailesiyle. İşte parası yeterse şehirde yaşıyor, yetmezse geliyor böyle Gecekondu mahallesinde yaşıyor. Kabil'de gündüzleri bir derece hava güzel oluyor ama akşama doğru birazcık böyle esinti artıyor, seriniyor arkadaşlar. Yani ceket, mont istiyor yani.
Çetori. Çocuklar çok sevimli ya. Buradaki kız çocuklarına ayrı bir üzülüyorum. Yani onlara yaratamadıkları bir gelecek. Kadınların keza hayatları. Çok üzücü. Çetori. Esmeçiye. Selamete. Nasıl utanıyorlar ya. İsmin? İsmi Burak. Abdülhakim. İsmi? İsim Abdülhakim. Sizin isminiz ne? Esmeçiye. Nasıl utanıyorlar ya. Aa tamam. Tamam bak çocuk şey diyor. Çocuklarda da var evet yani başörtüsü olmadığı için. Bacılar. Aha bacılar evet. Burada ne yazık ki böyle arkadaşlar kız çocuklarını da onlar da kurala tabi yani onların da başörtü takması mecburi takıyorlar. Taliban geldikten sonra ilk senelerde bayağı bir sert kurallarla yönetmiş. Sonrasında biraz yumuşamışlar ama hala şeriat kurallarıyla yönetiyorlar ve bazı kurallar gerçekten sert, katılar. Yani benim kadınlara karşı kamera tutmam, onlarla konuşmam falan çok büyük sıkıntı. Selamünaleyküm. Çetori. Hobi. Maşallah. Birkaç kelime Farsça öğrendim. O yüzden böyle Çetori diyorum. Nasılsın? Hubi diyorum. İyiyim. Esbeçiye diyorum. İsmin ne? İsme ben Burak diyorum. Benim adım Burak. Hubesti diyorum. İyi misin? Böyle birkaç kelime Farsça. Zaten İran seyahatimden öğrenmiştim. Hatta çoğunu da unuttum yani. Kelimeleri çoğunu da unuttum. Fars bu deri. Bu da Farsça konuşuyor. Fars deri. Farsi deri. Farsi deri İran Fars halis. Farklı mı? Ha, evet. Tamam biraz fark olabilir. Çünkü Taciklerin Farsçasını konuşuyor burası. Değil mi abi? Tacik çoktur burada. Peştun, Tacik. Evet. Ha. İran'daki Farsça biraz farklı olabilir, doğru. Tacik, Paştun, Aha, Türkmen, Özbek, Hazara, Beluç. Buranın etnik kökenleri birazcık farklı ve karışık arkadaşlar ama ana etnik köken Peştun ve Tacikler. Söyleyemedim bir an. O yüzden Farsça çok sık duyuyoruz. Kabil'de Farsça ağırlıklı konuşuluyor. Kabil'in çevresindeki dağlar Hindikuş Dağları arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Oldukça geniş bir sırada, uzun bir sırada Pakistan'a kadar uzanıyor. Manzarası da gayet güzel yani onu da söylememde fayda var. Zaten sizler de görmüşsünüzdür bakın karşıda biraz böyle silik bir silüet var çünkü havada pus var. Kabil vilayeti. Tamam. Kabil vilayet. Görüyorsunuz bayağı bir puslu. Çünkü toz kalkıyor. Şehir böyle yani. Gülbahar Center. Gülbahar Center. Çok büyük. Çok büyük. Burası da bakkal. Selamünaleyküm. Çetori abi. Hubi. Hayli memnun. Hayli memnun. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar mahallenin gördüğünüz gibi. Yani demek ki birazcık korkutmaya çalıştılar beni. Bilmiyorum. Aha. Camuri. Şehrin birçok yeri böyle. Yani bir rüzgar esti mi toz kalkıyor yerden. O görüntünün sebebi bu. Biraz puslu gözüküyor. Kirli bir hava oluyor. Ama çok güzel bir manzara var. Yani aman abi. İyi misin? Mahalle böyle. Gördüğünüz gibi evler de bu şekilde. Çok yoksul bir yaşam sürüyorlar ne yazık ki. Burası da bayağı bir çöplük olmuş ya. Oradan başlıyor buraya kadar. Çöp şelalesi gibi. Nehir gibi akıyor aşağı çöp. Kardeş tamam. 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 Mahalleden çıktık. Birazcık oturduk, sohbet ettik abilerle. Şimdi birazcık Kabil sokaklarında gezelim. Çok fazla muz göreceksiniz. Sokakta muz satıyorlar. Çok fazla buraya gelirseniz eğer göreceksiniz. Ucuz ve bayağı lezzetli bu arada. Gerçekten çok lezzetli muzları ve nar göreceksiniz. Nar suyu da bayağı içiyorlar. Onu da söylemeliyim. Selamünaleyküm abi. Nar suyu da bayağı içiyorlar. Bakar mısınız kalabalığa ya?
İsmi ne senin? İsmim Burhan. Burhan diyorsun, Burhan diyorsun. Burhan. He. Tam adın Burhan mı? He, Burhan. Burhan, memnun oldum. Sağ ol. Sen Türkiye'de çalıştın. Ben Gel böyle yürüyelim biraz. Türkiye'de 6 sene çalıştırdım. 6 sene. Evet. Nerede 2 çalıştın? sefer gittim Ankara'da, Konya'da. Ondan sonra hasta oldum yani. Geçmiş olsun, ne oldu? Mesela benim şişim var ya, sıkıntı gelmiş. Akciğer mi? He, akciğer evet. Ondan sonra 8 ay yani burada hasta oldum. Ondan sonra kimlik aldım. Kimlik var mı? Kimliği Kimlik- aldın. Evet, kimlik Taşıyor var. musun halen onu? Evet. Onu da getirdim Afganistan'da kimlikten. 2-3 ay mesela hastaneye götürdü. Orada ilaç... Hastanede yattın 2-3 Evet. ay. Siz Türkiye'de ücretsiz gidebiliyordunuz o zaman hastaneye. Evet. Para ödemedin değil mi? Para yok, hayır. Yani Bedava baktılar. Bedava yani. Ama kimliği almadan önce de mi böyleydi yoksa kimlik Hayır, aldıktan kimlik sonra mı? aldım, ondan sonra götürmüş, benim kimlik verdi, ondan sonra bir sene bime varmış. Her şey bedava yani. Bir sene. Bir sene. Kimliği aldıktan sonra bir sene Evet. her şey bedava. Hastane bedava. Hastane bedava. Başka ne bedava? Başka bilmem yani. Hastaneye gittim ya, ondan sonra... hastaneye para ödemedin. İlaç falan yapmış. İlaç da bedava. Ha, aynen öyle. O yüzden Ne iş yaptın Türkiye'de? biz lokantam çalıştırdım. Başka? Başka çobanlık işi yaptım yani. Çobanlık da yaptın. Evet. Öyle. Türkiye'de çok çoban yok, o yüzden mi gidip çoban oluyorsunuz? Aynen yani burada yani çünkü yenak ukuz çok oradaymış. O yüzden çobanlar çok lazım yani. O yüzden ondan sonra hasta oldum. Bizim bir tane sıkıntı burada Afganistan'da varmış bizim memlekete. Benim nişane babası annesi vermemiş bana. Vermemiş. Vermemiş. Önce nişanladılar, Evet. sonra vazgeçtiler. Evet, 1,5 sene orada nişanlıymıştım. Ondan sonra vermemişler. Niye? Vermemişler. Bilmem yani yavşaklar adamlar bir de bilmem. O yüzden Sen peki burada başlık parası kültürü var mı? Yani başka para çok istiyor. sen verdin o başlık parasını Az verdim yani. ama nişan Anladın? yaptın. Nişanı yaptım. Sonra az vazgeçtiler. verdim. Evet. Ondan sonra adamlar kötü hareket yapmış bana. Yani benim nişanı babası annesi. O yüzden ben hasta oldum yani o için yani çok düşündüm ya hasta oldum. Ondan sonra ben dedim ne yapalım. Ondan sonra anam var ya, anam benim nişanı konuştu telefonda. Ondan sonra dedim kaçarız yani. Başka yerde yok yani. Annen nişanlını kaçırdı. Evet aynen öyle. Nasıl kaçırdı ya? Kaçırmış, araba götürmüş, getirmiş ya. Sorun sıkıntı olmadı mı? Yok sıkıntı olmadı ama biraz para verdim başka yani gidiyoruz yani. Ha, daha fazla para verdin. Ha baştan verdim yani. Kaç para ödüyorsunuz peki? Başlık parası Bizim ne kadar? Para yani 10 lakh diyor. 10 lakh sizin para ama ne kadar diyorsam sizin para. Dolar da söyleyebilirsin. Onu da anlarım. Dolar söyleyeyim, dolar yani 10.000 dolar olur. 10.000 dolar başlık parası verdin Evet, ha? O parayı nereden kazandın ya? Türkiye'de mi kazanmadım, kazandın? O yüzden yarımsı verdim, yarımsı vermedim. Ondan sonra kaçırmış diye nişanlı. Şimdi evli misin peki? Evet evliyim. Allah mesut etsin. Sağ olun. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun peki? Vallahi Türkiye'de ben çok seviyorum, milletini çok seviyorum, devletini çok seviyorum. Çünkü Müslümanız, hepsinin biri Müslümanız yani bir kardeşiz. O yüzden ben vallahi güzel şeyler orada hatırladım. Yani insanlık çok işi yapıyor yani orada. O kadar yani. Bizim memleket o kadar mesela insanlık işi yapmıyor ama orada çok insanlık işi yapıyor. Çünkü okumak yani yapmış. Burada biraz mesela gitmek yani mektep diyorsan, medrese diyorsan fazla gitmiyor yani. Şu anda kapalmış yani mektep yani medrese diyor. Ona kapalmış. O yüzden biraz adamlar mesela sivat diyorsan ne diyorsan yazmak okumak bilmiyor yani. O yüzden insanlık çok zayıf yani. Yeah. 400 Afgani 6 dolar civarı bir şey yapıyor yaklaşık 250 TL aşağı yukarı. Emanullah Han. Yeah. This time of Emanullah Han. Yeah. Şimdi dışarı çıkınca bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bu Emanullah Han tarafından neredeyse 100 yılı aşkın, 100 yıl diyeyim ben. 100 yıllık bir para. Emanullah Han döneminden kalan bir para.
Burası bir antikacı. Birkaç böyle hatıra bir şey Zehirşah. bakmak istedim kendime. Zehirşah döneminden kalan bir para. Ama Sovyet döneminden kalan bir iki böyle para buldum. Onları da aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane para. Aslında ben 5 tane seçtim. Bir tane de abi hediye etti. 6 tane böyle eski dönemlere ait Afgani aldım. Abiye ben hemen ücretini ödeyeyim de. Bakın bu da şey döneminden kalan, Amerika döneminden kalan bir rozet tarzı bir şey. Şimdi koyalım. 150 yıllık bir Afgan parası arkadaşlar. 150 yıllık Afgani tutuyorum elimde. Abi bunları nereden buldu bilmiyorum ama müthiş bir koleksiyonu var. What is your name? Hamayun. Hamayun. Yeah. Burak. I came Nice from to meet Turkey. you. So nice to meet you. Yes. And this is yours. Şöyle vereyim. Abinin dükkanını da göstereyim arkadaşlar bir yandan. Böyle bir sürü antika var. Takılar. Burada şey var. Akrep var, görüyorsunuz değil mi? Yakalamışlar, öldürmüşler ve böyle çerçevelemişler. Çok güzel şeyler var. Burada Amerika'nın işgal döneminden kalan bir şey var. Yine burada bir akrep. Çok güzel takılar var yalnız ha. Çok güzel takılar var. Burada antikacıyı görünce bir bakmak istedim arkadaşlar. Abi de sağ olsun çok sıcakkanlı çıktı. Birkaç tane hatıra parası aldım. Birkaç tane de bir şey abi hediye etti. O kadar güzel şeyler var ki, farklı ülkelere ait şeyler de var bu arada. Yani sadece Afganistan'a ait değil. Denk gelmesi iyi oldu. Her ülkeden hatıra bir şeyler saklamaya çalışıyorum. Emanullah Han döneminden kalan parayı bulmamız çok iyi oldu. İstiyordum aslında o döneme ait böyle bir para, eski Afgani istiyordum. Emanullah Han da belki tanıyanlarınız vardır. Afganistan'ın eski yöneticisi, kral diyebilirim sanırım. O zaman krallık, yanlış bilmiyorsam. Modern bir Afganistan yaratmak istiyor. Hatta Türkiye Anayasası'nda Afganistan'a direkt uyarlamak istemiş. Atatürk'ten bu konuda yardım istemiş. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra buraya öğretmenler, işte doktorlar göndermiş, siyasetçiler göndermiş, diplomatlar. Buradaki o anayasayı oturtup modern yaşamı geliştirmeye çalışmışlar. Öyle bir durum var tarihte. Daha detaylı araştırabilirsiniz internetten. Kendisi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devrimlerinde örnek alan birisi. Aynı zamanda Atatürk hakkında kardeşim diye bahsediyor. Bir abim olarak görüyorum diyor Emanullah Han. İngilizlere karşı mücadele veriyor. Bu savaşı kazanıyor ve bağımsızlığını, 1919 olması lazım sanırım, bağımsızlığını ilan ediyor Afganistan. Bizden daha önce. Sonrasında Türk Kurtuluş Savaşı'na da bayağı bir destek oluyor bu arada. Bayağı bir destek oluyor. Hem silah yardımı olarak sanırım hem maddi olarak. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra da ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi Afganistan, yanlış bilmiyorsam, ve ziyarette bulunuyor. Atatürk'le ilişkileri çok iyi. Atatürk'le bayağı bir sohbeti, muhabbeti, birbirlerine fikir alışverişi yapmışlığı var. Kendisini örnek alıyor Emanullah Han. Buraya modern yaşamı getirmeye çalıştığında şöyle bir aksilikle karşılaşıyor. Burada çünkü o dönemde kabile yaşamları, aşiret yaşamları sürüyor. Bugün de sürüyor, o dönemde de sürüyordu. Kabile yaşamlarının olduğu bölgede biliyorsunuz hani modernleşmeyi oralara getirmek biraz daha sıkıntı ve güç olabiliyor. Emanullah Han bunu yapmak istediğinde İngilizler Emanullah Han'ın anayasasını bir ellerine almışlar. Bir eline de Kur'an'ı almışlar ve aşiret liderlerine demişler ki, aşiretlere, bu Emanullah'ın kitabı, bu da Allah'ın kitabı. Hangisi altında yönetim istersiniz? Yani kışkırtmışlar insanları, aşiretleri, toplumları ve böylece bir ayaklanma gerçekleşmiş. Emanullah'ın Han'ın yapmak istediği modernleşme işe yaramamış, yarım kalmış ve kendisi ülkeden kaçmak zorunda kalmış ayaklanmalar sonrasında. Tabii bu modernleşmeyi aslında yakın çevresine, şehirlere, modern yaşama daha rahat geçebileceğini düşündüğü kesimlere rahat uygulatabilmiş. Ama iş uzaktaki yaşamlara, köylere, kasabalara gelince, aşiretlere doğru yaymaya çalışınca bunu, İngilizlerin ajanlarının işte bu şeyiyle, nasıl diyeyim, kışkırtmalarıyla maalesef çözüme ulaşamamış ve Emanullah Han ülkeden kaçmak zorunda kalmış. Atatürk'ün de bayağı bir uyarısı var hakkında bu konuda. Çünkü çok keskin, direkt kadın hakları konusunda keskin geçişler yaparak sanırım bu modernleşmeyi yaymaya çalışıyor. Hello, how are you? How you doing, sir? I'm good, how are you? Oh, I'm really good. Where are you from, sir? Türkiye. Turkey. That's Turkey. awesome, Turkey. Thank you. We got a really good shop at there. Thank you. Handcrafts and everything. Thank if you. Could just take a look,
Can I show it? Yeah. On the- Why Okay. not? Afgan kilimleri ve Afgan halıları oldukça popüler arkadaşlar, göstereyim sizlere. Okay, that's Selamünaleyküm. Nasılsın We got a abi? YouTube Türkiye. Türk müsün? Türk'üm abi Ben sen? Türkçe biliyorum. Biliyorsun Türkçe. Aynen. Nerede öğrendin? Ben İstanbul'da kaldım. Kaç sene? 10 yıl kaldım. 10 yıl mı kaldın? Aynen. Helal olsun sana. Sen nerelisin? Ben İzmirliyim. İzmir'de. Gittin mi İzmir'e? Ben Antalya, İzmir, Ankara, Diyarbakır. hep Benden gittim. çok gezmişsin ülkeye ya. 10 yıl kaldın, çalıştın. Aynen. Ne iş yaptın? Ben rehberlik yaptırdım. Rehberlik mi? Aynen. Nasıl yani? Ben 7 dil biliyorum abi. 7 dil biliyorsun. Hangileri? Ben İngilizce, Fransızca, Türkçe, Rusça, Arapça. Ey maşallah. Nasıl öğrendin? Ben İngilizce burada öğrendim Afganistan'da. Hı hı. Başka dil Türkiye'de turist için konuştuk zaman öğrendim. Hangi turistleri gezdiriyordun Ben- İstanbul'da? İstanbul'da Fransızlar, Ruslar. Ha, onları gezdiriyordun. gezdirdim. Ulan Aynen. memlekette turist Fransızca bilen mi kalmadı? Bak gitmiş tur rehberliği yapmış Fransızlara. Adı ne? Benim adım ne? Muhammed abi. Muhammed. Benim aynen. adım da Burak. Hoş geldin Çok abi. memnun oldum, hoş ben de buldum. memnun oldum abi. 10 sene kaldın ha. Aynen, 10 Sonra sene. nasıl döndün buraya? Ben abi yapacak bir şey yok. Deport olsun. Deport mu? Nasıl yakalandın? Maybe he did a bad work that he got deported. Nasıl yakalandın? Yani polis ben çalıştım. Yakaladık zaman ben polis stasyona gittim. Deport oldum abi. Yapacak bir şey 10 yok. sene, asıl soru şu. 10 sene nasıl yakalanmadın? Şimdi ben mesela bazen sokakta geç vakitte yürüyorum eve Aynen. giderken. Biraz da sakalım var, tamam mı? Adam beni çeviriyor, kimlik soruyor. Aynen. Abi her zaman yani polisler kimlik sordular. Gösterdin. Ama gösterdim ama ne zaman sen Türkiye'de sen kendine istiyor musun, ben gidiyorum memlekete, o zaman sana gönderiyorlar. Ha, aksi halde göndermiyor. Aynen. Sen olmasa, sen istemezse onlar göndermiyorlar. Göndermiyor mu? Aynen öyle Ha. yani. Türkiye'de öyle var. Peki neden Türkiye'yi seçtin? Niye Türkiye, niye Avrupa değil, niye başka yer değil? Abi o Türkler hepsine Müslümanlar, biz de Müslüman, Afganistanlar, Türkler hepsine aynı gibi. Yani ben Türkler de çok seviyorum çünkü onlar Müslüman, hepsine namaz kılıyor 5 vakit, her zaman namaz kılıyor. O yüzden ben hepsine Türkler de seviyorum. Şu an çok Türkler geliyorlar burada Afganistan'da aynı gibi yani. İş yapmaya geliyorlar değil mi? Aynen iş yapmaya geliyorlar, o sefarette çalışıyorlar. Ha Türkler evet çok, şeyde aynen. sefaret dediği de arkadaşlar Aynen. dilim dönmedi. Elçilik. Elçilik. Konsolosluk, Aynen. elçilik. Bir tane abim burada var, Nadim abi. O 10 yıl burada kalıyorlar. 10 yıl Afganistan'da. O aşçı. Aşçı ha? Ekmek yapıyorlar. Aha. O Türkiye sefarette. Sen Onu peki ben tanıyorum. savaş döneminde burada mıydın? Amerika'nın işgal döneminde Afganistan'da mıydın? Yok o zaman da ben Gitmiştin. Türkiye'de gittim. Ailen burada mı kaldı peki? Benim aile yok şu an. Yok Ben mu? bekarım. Bekarsın sen. Aynen. Kaç yaşındasın? Ben 35 yaşındayım. 35 yaşındasın. Ben de 32 yaşındayım. Ben de Hoş bekarım. geldin abi. Kaderimiz bir. Bana halıları tanıtır mısın? Tamam abi. Gel. Afgan kilimleri ve halıları meşhur değil mi? Everything that's Afghani culture and a lot of things that you could Tamam. Tanıt abi, sendeyiz. Nesi meşhur Afgan kilimlerinin? Abi o gilamlar var, o Afgan'da yapıyorlar. Tamam. Hı hı. Yani o her şey sen burada bakıyor musun? O her şey Afganistan'da yani Afgan millet o Türkçe ben bilmiyorum abi, o handcraft nasıl Tam diyorlar? el işi. El işi yapıyor, makine işi değil yapıyor. bunlar. Ha, el işi yapıyor. Tamam, ondan bu kadar meşhur. Yani Afganistan'da o aynen öyle bir şey, her şey meşhur burada çünkü onlar el işi yapıyorlar. Peki kadınlar mı yapıyor, erkekler mi yapıyor? Kadınlar da yapıyorlar, erkekler de aynı gibi, hepsine yapıyorlar abi. Kadınların çalışması yasak ama değil mi şu an? Yasak değil abi, onlar evde çalışıyorlar. Evde çalışıyor, ha. çalışıyor, Evde çalışıp yapıyorlar. yapıyor. Sonra onlar satıyorlar. Ama gelip ticaret burada yapıyorlar. dükkanda çalışamaz. çalışıyorlar ama Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar ama o kadar değil. Tamam. O Az- zaman az- Taliban biraz esnetti bunu. Önceden yasak diye çünkü. Taliban onlar Esnetti da- kuralları biraz Aynen, galiba. Taliban onlara da bir şey demiyor. Taliban Demiyor. çok iyi bir millet. Taliban yani Seviyor musun Taliban'ı? Ben Taliban'ı çok seviyorum. Taliban çok iyi bir millet ama o biraz propaganda diyorlar, propaganda. Avrupa'da, Amerika'da hepsine onlar diyorlar yani Taliban yani iyi değil ama Taliban çok iyi bir millet. O hepsine Müslüman, 5 vakit namaz yapıyorlar. Kardeş orada heyecanlandı çünkü göster diyor. Dükkana girdik, gösterelim bari. Şöyle ben hızlıca etrafı göstereyim. Şallar var, kıyafetler var, şapkalar var, halılar var, kilimler var.
Afgan halısı, Afgan kilimi meşhurdur. Yani bizim coğrafyadan başlar bu topraklara kadar. Bu arada kapıda harbiden güzelmiş ha. Bir dikkatimi çekti, baksanıza. Detaylı işlemeler, ince oyma. Tahtayı oya oya işlemişler. Ahşabı oya oya. Yani İran halısı, Afgan halısı, bizim halılarımız. Yani bizim bu coğrafyada, Kafkaslar da buna dahil, bayağı popüler halı, kilim. İyiyiz bu işte. Bu işte gerçekten iyiyiz. Afganlar da iyi. Şöyle göstereyim. Zaten Kaşmir tarafından da gelen materyaller oluyor. Şöyle Afganistan haritasını da göstereyim sizlere. Bakın şura İran sınırı. Ben 2021'di sanırım ama bu sınırda bir yerdeydim ya. Sınırda köyleri geziyordum. Şu taraf Türkmenistan sınırı. Böyle Özbekistan var. Tacikistan sınırı var. Aha, ben nereden geldim? Ben bir dakika şimdi okuyamıyorum ki. Ben Pakistan tarafından geldim. Vizeyi Pakistan'dan aldım. Oradan girdim. Kabil burada. Ha. Şuradan girdim ben arkadaşlar. Şu taraf Peşaver. Peşaver'den vize aldım. Kara sınırı. Şu ara bayağı tehlikeli bu arada. Turist kaçırıyorlarmış buradan. Buradan Afganistan'a girdim. Celalabad'ı gezdim. Daha sonrasında Kabil bölgesine geldim. Şu an Kabil şehrindeyim. Afganistan'ın başkenti ve en büyük şehri. En önemli şehri aynı zamanda. Aha böyle uzanıyor. Aşağı Pakistan sınırı var, İran sınırı var. Bir sürü sınır var arkadaşlar. Şu bölgede de Özbekler, Türkmenler ve Tacikler daha çok yaşıyor. Ya şuraya gittiğiniz zaman Mezar-ı Şerif, Kunduz'dan sonra Mezar-ı Şerif ve Cavızcan diyorlar. O bölgelerde Türkçe konuşursunuz. Özbekler yaşar çünkü. Hangi renk güzel? Gri mi? Kahverengi, kızıla kaçan bir ton mu? Daha açık kahverengi de var. Bu çok benlik değil gibi ama şu gri hoşuma gitti, bir de şu hoşuma gitti. Penşir. Panjshir, yeah. Panjshir. A lot of people of Panjshir wear these hats. Penşir bölgesinin Yeah. şapkası arkadaşlar. Especially north of Afghanistan. Eski mücahitler takıyordu bu şapkayı. Biliyorsunuz mücahitlerin hikayesini. Sovyetlere karşı Afganistan tarafında savaşan gerilla savaşçıları diyeyim. Dağlarda kendi memleketlerini koruyorlardı. Hatta Rambo filminde de sanırım başından mücahitlere adanan bir yazı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonradan o kısım kesildi. Güzel oldu ama ha. It's from 15 years ago. Güzel oldu ya. Rengi de fena değil sanki. 300 Woman Afgani of diyor buna. Hazara people. 300 Afgani diyor. Woman of Hazara people. Hazara. Yeah. Hazaraların Especially Bamyan province. taktığı. They- Hazaralar da Bamyan Yes, just bölgesinde. for women. Kabil'e yakın. Just for Just for women. women. Kadınlar takıyormuş bunu sadece. Şöyle kafamda bir bakın nasıl duruyor. Kanduri. Kandori. Kandahar. Kandahar bölgesinde. Yeah. Lan bir sürü bir şey denedik. Bir şey almazsak ayıp olacak. Şöyle. Şu ortası yarık. It's yeah. Ortası If you yarık. just let me just take it at this point. Yeah. Like Yeah. this. Yeah, like this. They wear Biraz, it like this. biraz şey yamuk. İlginç. Türk milleti ben çok seviyorum. Benim bir tane kız arkadaşım var Antalya'da. O Antalya'da Tufani Bahçesi, onun adını Marwa. Her yerde olsun ben onu çok seviyorum. Ben bir daha geleceğim o Antalya'da. Tamam. Merve'yi bulmak için mi geleceksin? Aynen. Marmara için geleceğim. Merve Çünkü duyuyorsun değil mi bak? Onu çok ben seviyorum. O her yerde olsun Allah onu Korusun. Korusun. Allah onu korusun. Allah razı olsun. Onun için de çok iyi bir kez o. Sevgilin miydi? Ben çok sevdim onu da Marmara'yı da. Tamam. Türk milleti ben çok seviyorum. Selam hepsine. 250 Afganiye bu şapkayı aldım arkadaşlar. Penşir bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam. Güzel durdu ya, hoşuma gitti. Aslında takmak için değil de şimdilik taktım. Hatıra olsun diye aldım. Her gittiğim ülkeden dediğim gibi birkaç böyle hatıra saklıyorum. Hoşuma gitti ama bu şapka. Farklı şapkalar da var. Bir tane daha var aslında. Taliban üyeleri onu takıyor. Onu da almak istiyorum. O da artık başka bir güne kaldı. Şöyle göstereyim. Güzel oldu bence ha. Yakıştı yani. Gördünüz ya, hemen hemen her videoda en az bir kişi denk geliyor. Türkiye'de kaçak çalışmış, Türkçe konuşan, bir daha gitmek isteyen, anılarını anlatıyor. İlanı aşk da etti çocuk benim videoda valla. Ne diyeyim artık, Merve top sende yani, bir şey diyemeyeceğim ben. Yakıştı ha, hoşuma gitti lan. Öyleydi arkadaşlar, en son ne anlatıyordum işte, Emanullah Han
olayını anlatıyordum. O durumlar değişti. Anlayacağınız üzere durumlar değişti. Şu an Taliban yönetimi. Biliyorsunuz Afganistan'ı 20 sene bir Amerikan işgali dönemi var. 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde o aralar işte Joe Biden açıklama yapıyor. Afganistan'dan artık çekileceğiz. Ben bu sorumluluğu bir sonraki Amerikan başkanına devretmek istemiyorum diye bir açıklaması var. Sonrasında böyle bir aylık süreç var galiba. Çekilme süreci filan. Ama yanlış bilmiyorsam Trump bu Bagram üssünü tekrardan istiyor. Onunla ilgili bayağı bir söylemleri var. Bize verin filan diyor. Çünkü Çin işin içerisinde. Bayağı bir karışık. Bayağı bir karışık yani işin özü buralar hala karışık arkadaşlar. Taliban yönetimini destekleyen var, seven de var, sevmeyen de var gördüğünüz üzere. Durum budur yani. Taliban'ın da hikayesi bambaşka. Aslında biraz da Amerikan destekli, Pakistan, Suudi destekli bir örgüt. Zamanında işte medreselerde eğitim görenler, Kandahar bölgesi olması lazım. Orada eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu bir grup. Taliban da öğrenciler demek. O yüzden ismi oradan geliyor. İşte silahlı mücadeleye giriyorlar Afganistan'ın kurtuluşu için. Buraya bir İslam emirliği yapmak istiyorlar. Onun mücadelesine giriyorlar. Yıllarca dağlarda çatışıyorlar belli gruplara karşı. Sovyetlere karşı çatışıyorlar. Amerikalılara karşı bilmem ne. En son işte Afganistan'daki Cumhuriyet, İslam Cumhuriyeti'nin askerlerine, yönetimine karşı. Sonunda da İslam emirliğini kuruyorlar arkadaşlar. 2021'de galiba işte yönetimi ele aldılar. Çok sert bir giriş yaptılar. Şeriat kuralları vesaire. Sonra birazcık yumuşamış anladığımız kadarıyla. Burası da benim otelin önüne gelmişim. Bak göstereyim. Kabul Otel Suite'de kalıyorum ben arkadaşlar. 1200 Afgani geceliği. Ama şimdi otele girmeyeceğim. Selamünaleyküm abi. Çok tuhaf bakıyor insanlar bana. Elimde kamera var ya. İleride de bir Taliban kontrol noktası var. Oralarda çok video çekmemeye çalışıyorum. Şeyin bayrağını görüyorsunuz, emirliğin bayrağını falan görüyorsunuz ya da kelime-i tevhid bayrağı görüyorsunuz. O noktalarda silahlı Taliban kontrolü oluyor. Oralarda çok video çekmemeye çalışıyorum. Yani bir şey olmaz ama olabilir, sıkıntı da olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Kamerayı bazen kendime hep tutmak zorundayım. Ya artık hani bunu her videoda söylüyorum ama dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Çok dikkatli bakarlarsa selam veriyorum. Bu noktalarda gezerken, böyle coğrafyalarda gezerken, Suriye'de bunlardan bir tanesiydi mesela. Ayak uydurmak zorundasınız, adapte olmak zorundasınız. Çok fazla böyle tepki çekecek hareketler yapmamanız gerekiyor. Onun dışında sizi misafirperver bir şekilde karşılayacaklar. Kendinizi riske atmadan hareket etmeniz gerekiyor. Mesela belli başlı noktalarda, Suriye'de de öyleydi. Askerler geliyor, gel diyor fotoğraf çekilelim diyor, çıkar diyor kameranı. Tabii bazılarını yayınlayamıyoruz sosyal mecralarda, yasaklıyorlar vesaire. Böyle şeyler de oluyor. Çok sohbet etmişliğim de var yani Taliban askerleriyle. Bir yerde karşılaşıyoruz. Selam veriyorlar, bir şeyler soruyorlar. Ben merak ettiklerimi soruyorum. Çeviri aracılığıyla tabii yani öyle şey yok. Biri ya İngilizce biliyordur ya ortamda Türkçe biliyordur. Onun aracılığıyla konuşuyoruz vesaire. Aklımdakileri de sormak istiyorum yani. Keşke video çekme, onlarla röportaj yapma gibi bir durumumuz olsa. Ama o kadar kolay değil bazı şeyler. Videomuzu akşam yemeğiyle bitirelim arkadaşlar. Afganistan'da da kuru fasulye çok yiyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel bir kuru fasulyemiz var. Afgan Kabil pilavımız var. Afgan pilavı diyecektim az kalsın. Kabil pilavımız var. Özbek pilavına çok benziyor. Üzüm var, havuç var, et oluyor içerisinde ve pirinç. Bunun yanı sıra böyle salata getiriyorlar, ekmek getiriyorlar. Tabii ki de çayımız var ve cacığımız var. Şöyle akşam yemeği menümü göstereyim sizlere. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Gecekondu mahallesinde gezdik. Bir dükkana girdik. Afgan bir arkadaşımızla tanıştık. Türkiye maceralarını anlattı. İlhan'a aşk etti. Afgan halılarını gördük. Kilimlerini gördük. İnsanlarla sohbet etmeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Daha sonrasında birazcık sokaklarda gezerim, insanlarla konuşurum. Yani benden başka bir tek Çinli turist gördüm. Onlar da iş yapmaya gelmişler buraya. Gezen bir turist görmedim ama mutlaka vardır. Ben görmemişimdir. Geliyorlar çünkü Afganistan'a geliyor insanlar. Vizeyi nasıl aldığımı da anlatmıştım ilk videoda. Lütfen Afgan serimin hepsini izleyin ki genel bir bilgi olsun kafanızda. Yani tek bir videoda anlatmıyorum her şeyi. Yayıyorum videolara. Birazcık insanlarla sohbet edelim. Fotoğraf falan çekelim. Durum budur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bana afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.